dostlar, herkese merhabalar. Bugün 19 Nisan 2026 günlerden pazar. Norveç'in bugünlerde bol bol yağmurlu olması gereken bir mevsimindeyiz. Ama işin aksine diyelim artık. Böyle güzel güneşli bir gündeyiz. Böyle güzel bir güneşli günde sizlere ormanın içine bir yer göstereceğim. Daha önce ben buradan çok geçmiştim ama şu istikametten çok geçmiştim. Şimdi geçeceğim yer şurada, hemen ormanın içinden geçen bir yol. Birazdan oradan yukarı doğru devam edeceğim. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Birlikte göreceğiz. Evet kıymetli dostlar, dediğimiz gibi bugün 19 Nisan 2026 günlerden pazar. Norveç için sıradan bir gün diyebiliriz ama bu sene yağmur olmadığı için Norveçlerin biraz garibine giden bir durum var. Şimdi öylesi bir yerden, öylesi bir durumdan sizlere ormanın içinden bir yer göstermek istiyorum. Ben de buradan ilk defa gideceğim. Önce hemen şu işaretlere bakın, göstereyim size. Burada kırmızı işaret var. Burada da var. Burada da var. Sonra hemen bakın burada da var. Bu şu anlama geliyor. Eğer siz buradan devam ederseniz, eğer hemen tam karşısında da bu işaret varsa yol buradan devam ediyor anlamına geliyor. Diyelim ki işaret burada ama diğeri bu taraftaysa o zaman da siz bu tarafa doğru gitmeniz gerekiyor anlamına geliyor. Dolayısıyla şimdi işaret hemen bakın ikisi yan yana görülebiliyor. Ne yapıyoruz biz? O taraftan devam ediyoruz. Bu özellikle ne zaman karşımıza çıkıyor? Kış döneminde karşımıza çıkabiliyor. Bir de yaz döneminde de elbette ki mesela böylesi günlerde de eğer şeyse, diyelim ki ilk defa geliyorsanız, acaba ben buradan gittiğim zaman yol nereye gidiyor diye düşünecek olursanız sizin çok düşünmenize gerek yok. Çünkü size zaten yolu işaretlemiş oluyorlar. Evet, şimdi ben daha önce buranın yukarı kısmına gitmiştim. Az önceki o gösterdiğim yoldan da çok ileriye doğru devam etmiştim. Epey bir kere. Şimdi buradan ilk defa gitmiş oluyorum. Bakın güzel bir hava. Yine burada bakın işaret var. Dolayısıyla biz bu istikamette devam edeceğiz anlamına geliyor. Evet, yine bakın burada da var. Yine bakın orada da var. Dolayısıyla böyle devam ediyoruz. Kıymetli dostlar, Norveç'in ormanlarının özelliği daha önceki videolarımda hatırlayanlar vardır. Dile getirmişimdir. Çok nemli orman. Çünkü her mevsim bol miktarda yağmur var. Ama çok ilginç bir şey daha var. Geçenlerde mesela Bergen'de, hemen hemen denizin kenarında, zaten Norveç'in en yağışlı yerlerinden birisi. Bergen'de mesela orman yangını çıkmıştı. Çok ilginç bir şekilde. Sonra burada da mesela bizim bulunduğumuz bölge Trondheim bölgesinde de şu anda orman yangınları için sarı alarm verildi. Neden? Mesela bakın, normalde böyle yosun var. Yani bir miktar böyle yeşillik var. Kolay kolay yangın çıkmaması gerekiyor. Ama işte bu sene biraz yağmur az yağdığı için maalesef öyle bir durum söz konusu. Onun için de şey diyorlar, ormanın içine gittiğiniz zaman ateş falan yakacaksanız yakmayın diyorlar. Hani sıkı kontrol yok ama onlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, burası böyle bir tane buğday ekebiliyorlar. Eğer buğday ekmezlerse de normalde burada zaten kendiliğinden ot yetişiyor yağmurdan dolayı. Sonra o otu biçiyorlar, işte buradaki hayvan çiftliklerine veriyorlar. Şimdi bizim gideceğimiz yol bu taraftan. Geri döndük şimdi. Evet bakın. Şimdi yine hemen oradan işareti göstereceğim size. Bakın sopanın hemen ucunda. Dolayısıyla demek ki bu istikametten gideceğiz. Evet, ben daha önce öbür taraftan buradaki tepeye gelmiştim. Şimdi o tepeye varıp oradan öte ters istikametten geri tepenin öbür tarafında inişe geçeceğiz. Evet, yine bir tane bakın işaret. Yani gerçekten çok ilginç. Dediğim gibi
Evet, ormanda nem var ama buranın şartlarına göre maalesef o kadar çok nem yok. Onun için de işte eğer ateş yakacaksanız dikkat edin diyorlar. Şöyle bir şey daha var. Norveç ormanlarında isteyen insan istediği yerde ateş yakamıyor. Normalde eğer ateş yakacaksa mümkün olduğu kadar etrafının olması gerekiyor. Böyle ot falan çok olmaması gerekiyor. Ondan sonra bir de mümkünse mesela şöyle taştan çeviriyorlar şu şekilde. Ya da beton böyle bir daire oluyor. Onun içinde yakılması gerekiyor. Yoksa diğer türlü mesela ben burada ateş yakayım desem o sıkıntı. Şimdi kıymetli dostlar bakın. Burada yine bir tane işarete denk geldik. Şimdi sanki buradan yol gidiyor gibi. Ama asıl giden yol bakın bu tarafta. Dolayısıyla bakın işareti gördünüz mü? Bizim geldiğimiz taraf buradaydı. Gideceğimiz taraf ise bakın yol göstermiş bakın. Dolayısıyla buradan devam edeceğiz. Evet. Yani kolay kolay tabii ki burası küçük bir yer. Kolay kolay kaybolmazsınız. Ama en azından bakın hemen bu işaretler size gideceğiniz yere yönlendiriyor. Ama mesela çok büyük bir ormanlık alana gittiniz. Böyle etrafınızda eğer yerleşim birimi falan yoksa orada bu işaretler daha önem kazanıyor. Evet, şimdi birazdan böyle açıklık bir yer olması lazımdı. Oraya varınca size manzarayı göstermeye çalışacağım. Evet, hava güneşli ama biraz böyle rüzgarlı. Eğer videonun sesi iyi çıkmazsa kusura bakmayın. Sonradan üzerine ses eklemek istemedim. Doğal sesiyle vereyim diye. Dolayısıyla rüzgar olur da hışırtı çıkarsa kusuruma bakmayın. Evet, burada bakın böyle ağaç olduğu gibi devrilmiş. İlginç bir şekilde. Evet, burada hemen böyle bakın kıymetli dostlar. Taş tabakası, kaya tabakası var. Dolayısıyla buradaki ağaçların çoğunun kökleri çok derinde değil yani. Onun için de böyle damarları çok derinde değil. Onun için yani biraz böyle kar yağdığı zaman ağaç da iyi gelişmemişse yıkılabiliyor. Yani hemen bu aşağı tarafı normalde golf sahası. Şurada bir tane çatı var, hemen görüyorsunuz belki, küçük bir tane hit de var. Norveç'te her yerde sık sık karşılaşabileceğiniz hittalardan birisi. Evet, normalde bu dönemde bol miktarda böyle yağış olup buraların şöyle çok ıslak olması gerekiyordu. Neredeyse Mayıs ayına geliyoruz. Maalesef mi diyelim artık. Bakın, bu sene biraz şey geçiyor. Kurak geçiyor. Evet, yine bu ileride sol tarafta şey var. Onun adı neydi? Golf sahasının uzantısı var. Oradan da diğer taraftaki tepeye çıkıyor. Golf sahasının arazisini geçmeniz gerekiyor tabi. Ben oraya da gitmiştim, orayı da gezmiştim. Evet. Şimdi bakın. Yine burada işaret var. Evet, burada işaret bakın burada. Dolayısıyla demek ki doğru yoldayız diyerek devam ediyoruz. Şimdi kıymetli dostlar, orada ben bir tane şey gördüm. Onu göstermek için hemen yoldan bir miktar sapayım.
Sonra geri geliriz. Büyük bir ihtimalle oradan şeyi de görmek mümkün ama demeyeceğim. Evet, normalde gerçekten de şey var, yani kuru olduğu belli oluyor yani ormanın. Şimdi mesela burada ne yapmışlar? Birlikte bakalım. Böyle. Evet, insanlar sonrakiler geldiği zaman burada mesela yağmurlu günlerde otursunlar, dinlensinler diye bakın hemen derme çatma bir şey yapmışlar ama tabi biraz bozulmuş. Şimdi evet, buradan da yine böyle devam edelim. Evet, burası böyle aşağı doğru devam ediyor. Normalde bu bitkilerden, ondan sonra nemden dolayı çok rahat yürüyememek gerekiyordu yani. Yine dostlar, bu aşağıdan da şey var. Bir tane daha güzergah var. Gelen güzergah var. Oradaki yolla buradaki yol birleşecek. Birazdan onu da görürüz. Evet, benim geldiğim yol bu arka taraftaydı. O derme çatma kulübe buradaydı. Hemen şöyle geçtim. Tekrardan ana yola düştüm. Şimdi normalde buradaki tepenin en zirve kısmına geldik. Artık iniş kısmına doğru geçiyoruz. Birazdan nereye çıktığımızda, yolun sonunun nereye vardığını da birlikte görürüz bakalım. Evet, bakın benim dediğim o şey, hani tepenin hemen aşağısına gelen yol dediğimde bakın burası. Buradan böyle. Burada bakın yine şey var, işaret var. Evet, dolayısıyla ne diyor? Onu da gösterelim. Buradan geldiğiniz zaman diyor bu tarafa gideceksiniz diyor, bakın. Evet. Ben burada gittiğimde daha önce su vardı. Kolay kolay böyle geçilmiyordu. Şimdi ise evet, yani zorlanmadan geçmiş olduk. Evet, mesela yine burada bakın, şu anda su birikmesi lazımdı. Kıymetli dostlar, burası minnacık bir bataklık alanda aslında ama yok. Yani kuraklığın şeyini öyle düşünebilirsiniz. Evet, işareti gördük. Yine devam ediyoruz. Bize doğru yolu gösteriyor. Şimdi tepenin öbür tarafına inmeye az kaldı. Evet, kıymetli dostlar. Diğer yol hemen buradan da gelen bir yol var. Hemen bu arkada zaten su deposu var. Buradan da diğer yol var. İster böyle sağdan devam edersiniz. Tekrardan geri ana yola çıkarsınız. İsterse bakın şeyin dediğimiz golf sahası, bakın burası. Evet. Şimdi burada bakın mavi, onu da gösterelim hemen. Bakın mavi şey var, işaret var. Karşıda da bakın mavi işaret var. Şurada bakın. Dolayısıyla bu işareti gördüğünüz zaman hemen sonraki işareti aradığınız zaman size yolu gösteriyor. Kıymetli dostlar, hemen size su deposunun orayı da göstereyim. Ondan sonra
videomuzu bitirelim. Evet kıymetli dostlar. Bakın su deposunun oraya da geldik. Yine benim dediğim o tepenin öbür tarafından yol var dediğim yerin hemen ucunu da göstereyim size. Norveç'te bunun benzeri bol miktarda su depoları var. Hemen şu karşıda da mesela bir tane vardı bunun hemen az arkasında. Sonra bizim evin ilerisinde hemen aşağıda da vardı. Böyle bol miktarda su depoları var. Evet kıymetli dostlar. 15-16 dakikalık turumuzu burada sona erdirmek zorundayız. Ben geri eve geçmem lazım çünkü ondan sonra havada biraz rüzgarlı, biraz da geç çıkmıştım ama en azından böyle yeni bir tepeyi görmüş olduk sizlerle beraber. Ben su deposunun hemen dibine geldim. Çünkü ileride arka tarafta çok rüzgar vardı. Sesim daha iyi çıksın diye. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Norveç'ten, Stjørdal şehrinden herkese selamlar, muhabbetler.